Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi dün yeni bir rekor kırarak günü %0,44'lük artış ile 1615 seviyesinden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %4,67 ile spor endeksi olurken en çok gerileyen sektör ise %2,27 ile finansal kiralama ve faktöring şirketleri oldu. Lirası dün sakin bir seyrini sürdürürken bu sabah yükselişini devam ettirdiğini görüyoruz. Bugün yurt içerisinde Eylül ayına ait işsizlik oranları açıklanacak. Ağustos ayına ait işsizlik oranı %12,1 seviyesine gerçekleşmişken küresel borsalara ayak uyduran borsamızda da bugün satış eğiliminin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Küresel borsaların satıldığı bir noktada yurt içerisinde de tekrardan kar satışlarını yaşayabiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta borsanın 1580 seviyesini kırıp kıramaması. Bu seviyenin kırılması halinde düşüşlerin sertleşeceğini düşünüyorum. Yukarıda ise tepenin aşılmadığı sürece yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Kurda yükseliş eğilimini devam ederken ve yeni tarihi zirvelere hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon eğiliminin yükselişini devam ettireceğini düşünürken bu küresel anlamda dolara değer kazandıracağını ve kurlarda yeni tarihi zirveleri görebileceğimizi bizlere sinyal veriyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici maliyetleri enflasyonu açıklandı. Yıllık bazda üretici fiyat endeksi beklentiler dahilinde %0,6 olarak açıklanırken yıllık bazda üretici fiyat endeksi beklentilerin altında ancak geçen aya paralel bir şekilde %8,6 seviyesinde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda çekirdek üretici fiyat endeksi ise beklentilerin altında %0,4 olarak açıklandı. Yıllık çekirdek üretici fiyat endeksi ise beklentiler dahilinde %6,8 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürürken gelen raporların bir süre daha enflasyonun yükseleceğine yönelik işaretler veriyor. Dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda ekonominin maksimum istihdamda olup olmadığını değerlendirirken çok çeşitli göstergelere baktıklarını, manşet rakamlardan ziyade iş gücü piyasasındaki eşitsizliklere de dikkat ettiklerini ifade etti. Başkan Jerome Powell, koronavirüs öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizliğin 50 yılın en düşük seviyesinde olduğunu, o dönemde işsizlikteki ırksal farklılıkların daraldığını ve tekrar maksimum istihdam seviyesini elde etmek için benzer görüntüyü yakalamak zorunda olduklarını ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, mal fiyatlarının öngördüklerinden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağını söylerken, ekonomiden karışık sinyaller aldıklarını ve gelecek 9 ayın ekonomik görünümünün netleşmesi açısından önemini vurguladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, koronavirüsün Delta varyantının yol açtığı mal ve iş gücü arzındaki problemlerin çözülmesinin aylar alacağını ifade ederken
tedarik zinciri sıkıntılarından gelecek yaza kadar devam edeceğini ve fiyat baskılarının ise pandeminin etkilerinden azalmasından sonra yatışacağını öngördüğünü ifade etti. Dün dolar endeksindeki sınırlı geri çekilme devam ederken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri %1,41 seviyesine geriledikten sonra bu sabah itibariyle %1,46 seviyesine kadar yükseliş yaşadığımızı gördük. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise Çin'de emlak sektöründe Evergrade'in bugün temerrüt riskinin ön plana çıkması enflasyon baskıları nedeniyle uzun süren yükselişi sonlandırdı ve günü satıcılı bir seyirde kapattı. Çin Evergrande Group 3 dolar tahvilinde bugün yapması gereken 148,1 milyon dolarlık kupon ödemesi var. Yapamaması halinde temerrüde düşecek. Bir aydan uzun bir süredir ardından yeniden işleme açılan Fantasya hisseleri ise %50'nin üzerine düşerken küresel borsalarda satış baskısının da yarattığını gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE aylık bazda %0,6 açıklanması beklenirken yıllık bazda ise %5,8'e yükseleceği tahmin ediliyor. Çekirdek TÜFE'deki aylık beklenti %0,4 iken yıllık çekirdek TÜFE beklentisi ise %4,3 seviyesinde bekleniliyor. Küresel piyasalarda gıda, enerji, navlun, ücretler ve bazı malların arz tedakinden kaynaklı fiyat artışları sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyondaki yükselişin devamını bekliyorum. Enflasyondaki artışın önümüzdeki aylarda Fed'in daha sert aksiyon almasını sağlayacakken bu tarz görüşlerimde koruduğumu sizlere ifade etmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ise dolar endeksiyle birlikte yükseliş beklentimi koruyorum. Bu durumda borsalarda bir miktar satış baskısı yaratması beklenirken altın fiyatlarında da yükselişi satış fırsatı olarak gördüğümü her seferinde sizlere vurguluyorum. Özellikle ons altında sert satışların gelebileceğini analizini yaptım. 1834 dolar seviyesini belirleyici bir seviye olmayı sürdürürken bu seviyenin altında kaldığımız sürece alımları tehlikeli buluyorum. Bugün ayrıca haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 257 bine düşmesi beklenirken pandemi öncesi ortalamasına gelmiş durumda. Bir diğer önemli gelişme de açıklanacak olan petrol stokları olacak. Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık bazda petrol stoklarının 1,6 milyon varil açıklanacağı öngörülüyor. Gelecek veriler küresel piyasalarda da volatiliteyi artıracağını düşünüyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesi ZEV Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin üzerinde 25,9 puan olarak açıklanırken Mayıs'tan beri düşen güven endeksi ilk kez yükseliş kaydetti. Almanya ZEV Ekonomik Güven Endeksi de benzer bir şekilde beklentilerin üzerinde 31,7 olarak gerçekleşti. ZEV'den yapılan açıklamada iş koşullarının geçen aya göre iyileştiği belirtilirken önümüzdeki 6 aya ilişkin ekonomik görünümünün pozitife dönmesi yükselişte en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Euro, dolar paritesinde sınırlı bir yükseliş hakim olsa da 1,17 seviyesinin altında bu yükselişlerin bize satış fırsatı yarattığını her seferinde vurguluyorum. Euro, Türk lirasında ise yükseliş eğilimi sürerken kurda yeni tarihi zirveleri görebileceğimizi ve Avrupa borsaları da günü enflasyon baskısı nedeniyle satıcılı bir seyirde tamamladığını gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında
Kurdaki geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve son 10 gündür dar marjlar içerisinde olsa da yükselişini devam ettirdiğini söyleyebilirim. Bugün yurt içerisinde işsizlik verilerini takip ederken Amerika Birleşik Devletleri tarafında dün beklenenden düşük açıklanan üretici fiyat verisi sonrasında bugün tüketici fiyat verilerinde yakından takip ediyorum. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,80 ve 9,88 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,60 ve 9,56 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda kura çok benzer Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ile birlikte gün içi sınırlı yükselişlerle birlikte yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Paritede yatay hareketlerin çapraz üzerinde etkisi sınırlı kalmayı sürdürürken dün Avrupa'da güven endeksi beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün yurt içerisindeki işsizlik verilerini takip ederken Almanya'da Almanya TÜFE verisini de yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'nda 11,35 ve 11,5 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11 Türk Lirası ve 10,86 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.